Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor Afrikalı kadın bibloları. Bu videoda beraber Afrikalı kadın biblolarından yapacağız. Bunun için sadece gazete kağıtlarını kullanacağız. Hemen başlayalım. Ben videonun çok fazla uzamaması için hızlı çekimde kaydettim. Siz isterseniz yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi gösterdiğim şekilde gazete kağıtlarını katlayarak keselim. Şimdi son kez tekrar ikiye katlıyorum ve son kez kesiyorum. Sonuçta bu büyüklükte gazete parçalarımız olacak ve bunların her birini birer çubuk haline getireceğiz. Bunun için ince bir örgü şişi kullanıyorum ben. İsterseniz biraz daha kalın olabilir ama ne kadar ince olursa sonuçta biblolarınız o kadar zarif görünecek. Bu kısma elinizin alışması biraz zaman alabilir. Biraz pratik yapın. Ne kadar ince ve sağlam çubuklar yaparsanız çalışırken o kadar rahat edersiniz. Bunu sonuçta yapıştırmak için sıvı bir tutkal kullanıyorum. Bu çubuklardan mümkün olduğunca fazla sayıda yapmaya çalışın. Mümkünse bir günlük gazetenin hepsini bu hale getirdikten sonra çalışmaya başlasanız iyi olur. Çünkü bunlardan çok sayıda kullanacağız bibloyu tamamlayana kadar. İlk aşamada biblonun taban kısmını yapacağız. Bir tane çubuğu elinize alın ve bir ucundan döndürerek dolamaya başlayın. Sıkı bir şekilde yaparsanız sağlam olması çok iyi olur. Aynı zamanda elinizde de bir yandan düzeltin ki yamuk durmasın. Sonuna geldikten sonra ikinciyi alalım. Bunları böyle birbirinin içine geçirerek kullanabilirsiniz. Bir ucuna yine de ne olur ne olmaz tutkal sürelim. Bu çubukların zaten bir ucu ince, bir ucu biraz kalın oluyor. İster istemez böyle oluyor yaparken. İnce olan uçla kalın olan ucu birbirine geçirirseniz zaten iç içe geçerler. Ara ara sağlamlaşması için tutkal sürüyorum. Evet, bu genişlikteki bir taban benim için yeterli. Unutmayalım ki taban kısmını ne kadar geniş yaparsanız biblonuz o kadar büyük olur. Bir avucunuzun içi kadar bir taban sanırım bu çalışmamızda yeterli olacak. Bu kısmı sağlam olması için silikon tabancası kullanıyorum. Ve yapıştırıyorum. Taban kısmı gerçekten sağlam olsun istiyorum. O yüzden elimdeki sıvı tutkalı her yerine yayarak iyice sağlamlaştırıyorum. Bu kısım zaten eteğin içinde kalacak. O yüzden çok önemsemeyin, zaten görünmeyecek. Bolca tutkal sürebilirsiniz. Tutkalım kurudu. Tutkal kuruduktan sonra silikon tabancasıyla da biraz üzerinde gezelim. Hem ağırlık yapsın hem de iyice sağlam olsun. Şimdi gövdeye geçebiliriz. Gövde için ben kasaptan aldığım bu şiş mi deniyor bunlara bilmiyorum. Tahta çubukları kullanacağım. Çöp şiş için kullanılan. Hemen ortasına saplayıp etrafını yine silikon tabancasıyla sabitleyelim. Ve kurumasını beklemeden hemen üzerine bir tüf alalım. Bu çubukları hemen üzerine geçirip silikona saplayıp bu şekilde kurumasını bekleyelim. Şimdi benim en zorlandığım aşamaya geldik. Kafa yapmak. Bir tane çubuğu alıp bir ucundan böyle dolayarak bunu tamamen rastgele bir top haline getirmeliyiz. Tamamen rastgele. Bunu ilk denemede hiçbir zaman yapamıyorum. En az 3-5 kere denemem gerekiyor. Aynı şekilde son aşamada bunu da silikonla sabitliyorum. Dediğim gibi bunu yapmak biraz zor, biraz pratik gerektiriyor. Ben her seferinde 2-3 kere uğraşıyorum diyebilirim. Bu bibloların kafaları zaten küçük oluyor. O yüzden çok fazla büyük bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle lollipop gibi çeşitli büyüklüklerde kafalar yapabilirsiniz. Ben şimdi biraz büyük olanını seçeceğim. Çünkü benim gövde biraz uzun oldu. Bu ikisini
Yine iç içe geçirmeye çalışarak birbirine eklemliyorum. Kurumasını bekliyorum. Evet, şimdi kol kısmını yapacağım. Yine bir tane çubuk aldım. Başla gövde arasında yeterli bir mesafe bıraktıktan sonra bir tane çubuğu bu şekilde gövdeye sabitliyoruz. Ama silikon bunu tutmuyor maalesef. Tutkal da tutmuyor. O yüzden kağıt bant yardımıyla dört tarafından dolayarak parçaları birbirine sabitliyorum. Bu bantlar gövdenin içinde kalacak. Üst gövde zaten üzerine gelecek. Aynı zamanda da boyanacak. O yüzden çok kaba olmasın ama çok da önemsemeyin. Sadece kenarlarından sıkarak biraz küçültüyorum, o kadar. Şimdi elime 4 tane çubuk aldım. Siz burada 3 tane de kullanabilirsiniz. Ne kadar geniş olmasını istiyorsanız, ben 4 tane aldım. Ve bu şekilde tam ortadan kırarak bir kola yerleştiriyorum. Yine bunu aynı şekilde silikon tabancasıyla oraya sabitleyeceğim. Çubukların alt kısımlarını yapıştırmadım. O yüzden oraya bir mandal takarak birbirlerinden ayrılmasını önlüyorum. Yapıştırmaya gerek yok. Bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Aynı şekilde 4 tane daha çubuk alıp diğer kola da gövdenin diğer tarafını yapıyoruz. Bu noktada buraya bağladığımız 8 tane çubuğa bir düzen vererek çok karışık, kötü görünmesin, çok birbirinin üzerine de binmesin. Tam bel kısmında bunları birleştirerek kağıt bantla sarıyorum. Mümkün olduğunca ince sararsanız çok iyi olur. Çünkü bu kısım beli oluşturacak. İnce belli bir biblo istiyorsak bu kısmı gerçekten çok sıkı sararak yapıştırmamız lazım. Şimdi etek kısmına geldik. Bu kısım gerçekten biraz uzun sürüyor. Yaklaşık bir saat zamanımı aldı. Ben şimdi burayı biraz hızlı geçeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Eteğin dört bir kenarına birer çubuk bağlayarak, üstten ve alttan sabitleyerek ve her seferinde arasına birer tane daha koyarak çubukları arttırıyorum. Sürekli aralara ekleyerek eteği tamamen kapatacağım. Bu kısmı tutkalla değil, silikonla yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tutkal bunları tutmaz. Şimdi dört bir kenarı çubuklarla kapladım. Aralarda gördüğünüz gibi ince ince aralıklar kaldı. Buraları da elimdeki küçük küçük tüflerle ince ince dolduruyorum. Eteklerin üst kısmını beldeki bandı tamamen kapatacak şekilde yapıştırdım. Yani bant artık görünmüyor. Ve biblonun eteğini tamamladım. Şimdi kemer kısmına geçelim. Kemeri ne kadar sıkı yaparsanız aynı bantta olduğu gibi beli o kadar ince olacak. Arkasından başlayarak, yani sırt kısmından başlayarak öne doğru iyice sıkarak ve beli iyice incelterek doluyorum. Aşağı doğru dolayacağım. Her turda diğerinin üzerine yarım olarak kapatacağım. Böylece aşağı doğru sarılan bir kemer gibi görünecek. Bu kemerin ne kadar aşağı ineceği tamamen size bağlı. İsterseniz eteğin yarısına kadar da indirebilirsiniz ama ben sadece bele hafifçe dolanmış bir kemer görüntüsü istiyorum.
Son çubuğu da yapıştıralım. Çok fazla kemeri uzatmaya gerek yok. Bence bu şekilde daha kibar görünüyor. Yapıştıralım ve kemeri tamamlayalım. Gövdesi artık oluştu. Şimdi bir şapka yapalım biblomuza. Artık bu tasarımlar tamamen size ait ama ben bunda şapkalı bir uygulama yapacağım. Aynı tabana yaptığım gibi silindirleri, çubukları birbirine ekleyerek dolayarak bir disk haline getiriyorum. Taban kadar geniş yapmanıza gerek yok. Nihayetinde sadece bir şapka yapıyoruz. Kafadan biraz büyük olması yeterli. Bu büyüklük yeterli oldu benim için. Tabandan biraz daha küçük olacak. Şimdi bunu bu şekilde içini çıkararak şapka haline getiriyoruz. Disk yaparken hiçbir şekilde tutkal kullanmadım aralarda. O yüzden bu hale getirebiliyorum. Şimdi bunu böyle kullanırsanız şapka, böyle kullanırsanız tabak olur. Mesela burada bir tabak yapmıştım. Sağlamlaştırmak için yine bunun içinde tutkalla kaplıyorum. Dışını değil, içini yapalım lütfen. Çünkü dışına boya süreceğiz. Dışının dokusunun bozulmasını istemiyorum. İçini de boyayacağız ama bu zaten içeride kalacak. İyice bolca tutkal sürelim ve sağlamlaştıralım. Artık boyama aşamasına geçebiliriz. Leopar desenli bir kıyafet yapacağız bu bibloya. Önce kıyafetin zemin rengini boyayalım. Krem renginin içerisine biraz kahverengi koydum. Bu arada ben bunları akrilik boya ile yapıyorum. En ucuz, en maliyeti düşük akrilik boyaları da kullanabilirsiniz. Kağıt olduğu için zaten hemen boyayı kabul ediyor ve hızlı bir şekilde de kuruyor. Belindeki kuşağı yaldızlı bir kahverengi ile boyuyorum. Leopar desenine internetten baktım. Taklit etmeye çalışacağım sadece. Önce elimdeki kahverengiyle, yaldızlı kahverengiyle rastgele lekeler koyuyorum. Şekilli düzgün olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi tamamen rastgele. Şimdi siyahla koyu kahverengiyi karıştırdım. İyice koyu bir renk elde ettim ve az önceki kahverengi lekelerin etrafına yine böyle rastgele çizimler yapıyorum. Bunların çok düzgün olmasına gerek yok. Zaten biliyorsunuz kaplan deseni tamamen asimetrik bir desen. İnternette bulduğunuz herhangi bir kaplan desenini kendiniz kolaylıkla taklit edebilirsiniz bu şekilde. Kıyafette güzel durduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde hazırlamak istedim ama siz düz renk veya başka renkler kullanarak başka desenler yapabilirsiniz. Kıyafeti boyamayı bitirdim. Kafasını ve kollarını da siyahla boyadım. Şimdi ben eski takılarımı falan attığım zaman böyle küçük parçalarını saklıyorum. Bunları daha sonra değerlendiriyorum. Bu bibloda da bu iki tane küçük sarı halkayı bileklik olarak koluna sabitleyeceğim. Şimdi az önce yaptığım şapkayı da yine kemerle aynı renk boyadım. Şapkasını nasıl konumlandıracağınızı artık size bırakıyorum. Ben sabit olması için içine tam ortasına silikon tabancasıyla silikon sıktım. Şapkayı kafaya bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kolları zaten biliyorsunuz orası yine gazete kağıdından kolaylıkla kırıp ucuna yine silikon sürüp şapkasına elini tutturacağım. Şapkasını tutuyormuş gibi.
Tabii bu da yine size kalmış. İsterseniz her iki elini beline koyabilirsiniz. Kafasına yaptığımız şapkadan bir tane daha yapıp ters çevirerek bir tabak yapabilirsiniz. İçerisine farklı nesneler koyabilirsiniz. Mesela ben yeşil mercimek, kırmızı mercimek gibi şeyler koymayı çok seviyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu biblonun bir elini şapkasına, bir elini beline sabitledim. Bilekliklerin de sabit durması için küçük bir yine silikon yardımıyla onları da bileğine sabitliyorum. Buna başka takılar da yapabilirsiniz. Yine eski takılarınızdan zincirler varsa boynuna dolayabilirsiniz, beline dolayabilirsiniz. Ama ben daha sade şeyleri seviyorum. Yine bunu da aynı şekilde yapmıştım. Buna daha farklı bir kıyafet tasarımı yaptım. Bu arkası. Önü de bu şekilde. Bunu da boyayacağım. Videonun sonunda her ikisini de görebilirsiniz.